Arkadaşlar merhaba, Kripto Türkiye'ye hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle Launchpool Labs projesini inceleyeceğiz. İncelememize başlamadan önce hatırlatmamızı yapalım. Burada konuştuğumuz hiçbir şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapın ve özgür iradenizle karar verin. Bilenleriniz mutlaka vardır. Bilmeyenler veya unutanlar için Launchpool'un ne olduğunu küçük bir hatırlayalım arkadaşlar. Launchpool, topluluğuna projelerin erken aşamalarına adil ve garantili erişim sağlamak amacıyla Alphabet Dijital Para Birimi Fonu tarafından 2020'de başlatılan bir girişimdir. Eşitlikçi yatırım anlayışıyla Launchpool, dünya çapında 35 binden fazla yatırımcıya sahipken, finans fırsatlarına erken erişimiyle tüm dünyada ortaklıklar sağlayarak ilerleyen bir blok zincir ekosistemidir. Launchpool, Bülent Hoca'nın çok önemsediği bir fırlatma rampası arkadaşlar. Yeni çıkan projeleri fonlamak için kurulmuş ve diğer fırlatma rampalarına göre çok ciddi avantajlar sunan bir platform. Bunların başında Launchpool bir pre-IDO başlatma paneli, yani sıralama olarak tohum satışlarından sonra IDO'dan önce alım yapılabiliyor. Kanalda Bülent Hoca'nın incelediği bir Launchpool incelemesi var. 3-4 farklı fırlatma rampası incelemesi de yapmıştık. Ancak burada dikkat etmeniz gereken şey, incelediğimiz diğer tüm fırlatma rampaları IDO fırlatma rampaları. Launchpool kendi liginde diğerlerinden farklı olarak IDO öncesi satış platformu olarak diğer tüm rakiplerinden ayrılıyor. Launchpool ve Web3 Techstars hızlandırıcı programı Launchpool Alphabet Fund ve Techstars tarafından başlatıldı. Launchpool Labs, projelerin MVP'sini, yani minimum kullanılabilir ürün demek, aynı zamanda MVC'lerini, yani bu da minimum uygulanabilirlik demek, Launchpool topluluğu ile birlikte oluşturuyor. Arkadaşlar, bu haber hem Launchpool hem Launchpool Labs hem de biz yatırımcılar için gerçekten muhteşem bir haber. Neden iyi bir haber olduğunu ilerleyen slaytlarda birlikte göreceğiz, fakat öncelikle Launchpool Labs nedir onu bir anlayalım. Launchpool Labs, çok erken aşamadaki projeleri ve ekipleri desteklemeyi, ekipleri fikir veya prototip aşamasından alıp minimum uygulanabilir ürün seviyesine çıkarmayı amaçlayan Launchpool'un geliştirdiği bir üründür. Launchpool Labs'ın amacı, tüm paydaşların uzun vadeli yol haritalarını inceleyip projelerin hem lansman öncesi hem de sonrasında başarılı bir şekilde gelişmesini sağlamaktır. Ben X şirketi olarak Launchpool Labs'ı buldum. Ya da onlar beni buldu. Elimde henüz hiçbir şey yok. Param yok, sermayem yok, ekibim yok. Fakat şahane bir fikrim var. Launchpool Labs bana güvenirse ve gerekli şartlarda anlaşırsak benim projeme kapital sağlayacaklar, marketingini yapacaklar ve üstelik proje fikir aşamasındayken gerekli koşulları sağlayan yatırımcılara belirli yüzdeliklerle sunacaklar. Sonuç itibariyle herkes güvendiği ve gelecek vaat ettiğini düşündüğü projeyi alabildiği en düşük seviyeden almak ister. İşte burada gerçekten bir yatırımcı olarak düşünürsek, halihazırda zaten fiyatlanmış iyi bir projeye yatırım yapmak güvenli ve daha az riskli olabilir. Buna oranla maddi getirisi de görece daha az olacaktır. Ama burada daha fikir aşamasındayken yatırımcısı olduğunuz bir projenin ileride milyonlarca dolar market hacmine ulaşma ihtimali çok daha farklı bir durum arkadaşlar. Bu fırsatlar yüksek riskle birlikte gelir, ancak perakende yatırımcılar fonlar girmeden önce erişebildiğinden yüksek ödüller de getirebiliyor. Ayrıca üniversite ortaklarıyla hackathonlar ve girişimcilik düzenliyorlar. Peki hackathon nedir? Hackathon, hack ve maraton kelimelerinin birleşiminden oluşuyor arkadaşlar. 99 Haziran ayında OpenBCD geliştiricileri ve Sun pazarlama ekiplerinin birbirinden bağımsız düzenledikleri etkinliklerle başlıyor. Daha sonra büyük teknoloji firmalarının da benzer etkinlikler düzenlemesiyle popülerliğe ulaşıyor. Facebook'un like butonu, PhoneGap vesaire pek çok ürün hackathonlarda üretilen prototipler sayesinde hayata geçti arkadaşlar. Yine Facebook, Spotify gibi öncü teknoloji şirketleri şirket içi hackathonlar düzenleyerek zamanla bunu şirket kültürü haline getirdiler. Roxana Nasoi, Launchpool'da büyümeden sorumlu başkan, Launchpool Labs'ta genel müdür, Launchpool ve Web3 Techstars Accelerator'da pazarlama irtibat sorumlusu, teknoloji ve iş stratejisti, girişim danışmanı ve TEDx konuşmacısıdır. Bilmeyenler için TEDx, kişiler veya organizasyonlar TED benzeri kendi yerel etkinliklerini yapabilmeleri için oluşturulmuş bir konferans. Paylaşmaya değer fikirler başlığı altında etkinlikler yapan bir organizasyon. Roxana'ya bu videoyu yolladığımızda bu bağlantıları kurmak için 100 ülke gezdim ve bitcoinlerimin çoğunu bu gezilerde harcadım demişti. Arkadaşlar, şimdiden söyleyelim, inkübatör fırlatma rampası projelerinde çok sık karşınıza çıkabilecek bir terim. Kısaca kuluçka makinesi demek. Başarılı potansiyel projeler arayan ve gelişimlerinin kritik aşamalarında yardım eli uzatan kişilere veya şirketlere deniyor. Bunun dışında Roxana çok ciddi bir çevresi olup sürekli olarak sektörde aktif etkinliklerine devam ediyor. Nereye getiriyoruz? Benim 100'den fazla ülkede iş ağım olsaydı, kendi yatırım yaptığım projenin marketingini yapıp fiyatlanmasını sağlamam diğerlerine göre çok da zor olmazdı herhalde. Çünkü siz de biliyorsunuz ki topluluk yoksa kripto da yok. Teknolojiniz uzay çağında bile olsa sizi kimse bilmiyorsa ya da siz sizi bilenleri tutamıyorsanız hiçbir önemi yok.
Roxana da bu yüzden bu projede ciddi bir rol oynuyor. Techstars, Londra'da bir kripto hızlandırıcı programı başlatmak için Alphabet ve Launchpool'la anlaştı. 2006 yılında kurulan Techstars, toplam piyasa değeri 200 milyar doları aşan 2500'den fazla şirkete yatırım yaptı. Londra merkezli ve Launchpool Web3 Techstars Accelerator olarak adlandırılan program, finans modelini merkezi olmayan geleceğe doğru ilerleyen blok zincir teknolojisiyle kuran ve tokenizasyon protokolleriyle oluşturan girişimcilerle birlikte çalışacak. Girişimcilerin başarılı olmasına yardımcı olan dünya çapındaki Techstars, 4.2 milyar dolarlık bir piyasa değeriyle Chainalysis dahil olmak üzere Techstars portföyündeki bir dizi güçlü blockchain şirketiyle blockchain alanında kayda değer bir deneyim ve uzmanlığa sahip. Program, dijital varlık fonu Alphabet ve 35 bin üyelik Launchpool topluluğunda önemli bir rol oynuyor. Demo gerçekleştiğinde Labs'ın inkübatöre kabul ettiği 12 ila 24 projeden seçilecek hızlandırılmış 10 finalistin her biri projelerini yatırımcılara ve topluluğa sunma şansına sahip olacak. En iyi projeler piyasa koşullarına bağlı olarak Launchpool'un IDO öncesi fırlatma rampalarına gelebilir. Amerika merkezli bir şirket fakat programın merkezi Londra'da bulunacak. Arkadaşlar, hatırlarsanız ikinci slaytta bunun muhteşem bir haber olduğunu söylemiştik. Neden muhteşem bir haber olduysa çok açık. Karşımızda 17 bin başvurudan sadece %1'ini kabul eden milyarlarca dolarlık değere sahip bir şirket var. Techstars seçtiği projeyi sadece fonlamıyor. Şirketin marketing, ihtiyaçlar, PR çalışmaları, projenin başarısı için ne gerekiyorsa yapacak donanımı mevcut olduğundan seçtikleri projenin ekibini Londra'ya kendi ofislerine getirtiyorlar. 3 ay boyunca projenin her ayağına ortaklık ediyor ve ellerinden geleni yapıyorlar. Sonuç itibariyle bir başarı sağlandığında ekibi artık burada olmak zorunda değilsiniz, istediğiniz yerde gidip projeyi geliştirmekte özgürsünüz deyip salıyorlar. Prestij ve başarı odaklı olan böylesine bir şirketin de parasını riske atmayacak kadar güvenli oynadığını söyleyebiliriz. Techstars kripto hızlandırıcı program nasıl çalışır? Projeler ve kurucuların başvuruları 2021 sonbaharında başlayıp Aralık 2021'de bitiyor. En iyi 10 finalist Labs'ın inkübatörü kabul ettiği 12-24 projeden seçilecek fakat projeleri seçen Techstars değil, Launchpool Web3 Techstars Accelerator'ın genel müdürü ve Launchpool'la birlikte Alphabet ekibi arkadaşlar. Finalist belirlendikten sonra mentorluk faaliyetleri başlıyor ve 3 ay boyunca mentorlarla birlikte projeleri hızlandırıyorlar. Burada dikkat çektiğimiz yer her yıl 10 projeye 3 aylık bir zaman dilimiyle inkübatör olan projelere çabuk olgunlaşması için hızlandırma sağlanacak. Bu arada bu ortaklığı Launchpool'un kurucusu olan Alphabet ayarlıyor. Launchpool Labs kendi bünyesinde ayrı bir proje ama bu Web3 Techstars Accelerator programı dahilinde 3 ay boyunca Alphabet'te ortak olacak. Bunu da söylemiş olalım. Gelelim NFT'leri arkadaşlar. Launchpool Labs sahipleri için mevcut 4 NFT'den birine sahip olabilmek için KYC'si yapılmış bir cüzdana sahip olmanız gerekiyor. İstenen Launchpool miktarını istenen sürece elinizde tutmanız gerekiyor. En az bir AME'ye katılmış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Soldan sağ şeklinde Bronze, Silver, Gold ve Diamond olmak üzere 4 farklı kart var. Elinizde tuttuğunuz miktar ve tutma sürenize bağlı olarak bir NFT kazanıyorsunuz. NFT'lerle ilgili light paper'larında çok detaylı bir açıklamaları mevcut. Biz her konunun tüm detaylarını anlatmaya kalkarsak video saatler süreceğinden daha detaylı bilgi için kendi sitelerindeki light paper'ı okuyabilirsiniz arkadaşlar diyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi önce bir tabloya bakalım arkadaşlar. Tablo biraz ters olmuş. Sağdan sola şeklinde bakarsak 3 ay boyunca elimizde minimum 200 Launchpool tutarsak bize bronze NFT veriliyor. Eğer bu sayı 200-2000 arasındaysa ve 3 aylık katılımcıysanız %5'lik tohum satışlarına katılma şansı veriliyor. Miktar 2000-5000 arasındaysa %7,5, bunun da üstünde ise şu Unlimited yazan yer %10'luk havuza katılıyorsunuz. Şablonun diğer kısmına aynı mantıkta göz atabilirsiniz. Aşağı kısımda Bülent Hoca'nın yazdığı çok önemli bir yer var. Altın NFT sahibi olmak için 12 ay boyunca 1000 Launchpool tutabilir veya 1000 Launchpool yakarak beklemeden alabilirsiniz. Elmas NFT sahibi olmak için 18 ay boyunca 5000 Launchpool tutarak veya 5000 Launchpool yakarak beklemeden alabilirsiniz. Altın NFT üzerinden gidelim. Eğer 12 ay boyunca 1000 Launchpool tutarsam altın NFT sahibi oluyorum. Ama bunun için bir seçenek daha var. Peki nedir diğer seçenek? Ben 12 ay boyunca beklemeden hızlı bir şekilde bu sistemden faydalanmak istiyorum. Örneğin 3000 tane de Launchpool token'ım var. Hemen tokenlarımın 1000 tanesini yakıma yolluyorum. Karşılığında altın NFT kazanıyorum. Bunun artısı ne? Bir yıl boyunca toplam 20 proje çıktı diyelim. Bununla yıl içerisinde 20 projeye de katılma ve erken yatırım yapma şansınız var. Yani zaman kazanıyorsunuz. Aynı zamanda yakım gerçekleştiğinde token miktarı azaldığı için
yatırımcı için de dolaylı bir fiyatlanma anlamına geliyor. Bu arada tokenlarınızı yakıp NFT sahibi olabilirsiniz ama elinizde projelere katılmak için hala bir miktar token bulundurmanız gerektiğini unutmayın arkadaşlar. Bülent Hoca $1000 yakımları bekleyip 5000'lerin sınırlı sayıda olacağını söyledi. Farazi bir örnek verelim arkadaşlar. 1000 kişi 1000 tane Launchpool yakarsa 1 milyon Launchpool gitmiş olacak. Toplam arzı 10 milyon olan bir token'dan bahsediyoruz. Dolaşımda 9 milyon var. 1 milyonu yakımlarla giderse kalır 8 milyon. Bu da haliyle fiyata etki edecektir. NFT'lerle özel fırsatlara erişim, yatırımcılar çekilişlere ve pop havuzlarına katılmak için Launchpool'a ihtiyaç duyar. Yatırımcılar Labs emelerine katılmak için Launchpool'a ihtiyaç duyar. Premium NFT'lere giriş yapın veya belirli bir miktarda stake ederek elde edin. Fırsatlar ve ödüller, aylarca minimum Launchpool tutarına sahip yatırımcılar cüzdanlarına bir NFT alacak. Bu NFT projelere erişim sağlayacak. Bu kısma kadar bir tekrar etmiş olduk arkadaşlar. Süper pop havuzları maksimum 500 Launchpool 3 ay boyunca stake edilebilecek ve kilitli kalacak. Labs emelerinde pay sahibi olmak ve süper poplarda yer almak için Launchpool gereklidir. Süper pop havuzları NFT'ye sahip olmadan da erişebileceğiniz bir ödül havuzudur. Bu arada ilk grup duyuruldu arkadaşlar, 5 proje birden geliyor. Yalnız Süper Pop havuzunu biraz daha açmak gerekiyor. Tohum öncesi satışların %20'lik bir kısmı bu Süper Pop havuzuna ayrılacak. Siz maksimum 500 adet Launchpool'u bu havuzda 3 ay stake'e koyduğunuzda bu %20'lik dilim size ve havuza giren katılımcılara adil bir şekilde dağıtılacak. 4 ile 6 arası proje olacak ve aynı anda birden fazla stake yapabileceksiniz. Buradaki Launchpool'lar IDO'da kullanılmayacak. Bu sayede IDO'lara katılanların miktar bazında kazanımı fazla olacak. Bu arada pop havuzlarındaki dağıtım özel satış fiyatından olacak arkadaşlar. Tohum fiyatından değil, bu kısmı da söylemiş olalım. Özetle kuluçkalanan her projeden $20.000'lık jeton bu kısma ayrılıyor. 90 gün boyunca stake edenlere tahsis ediliyor. İş ortakları, şu aşamada anlaşma sağladıkları ortakları kendi alanlarında ciddi başarı sağlamış şirketler, Ava Labs'la ortak olmaları da heyecan verici bir gelişme. Zamanla Launchpool Labs'a dahil etmek istedikleri stratejik ortaklıkların, paydaşların ve destekçilerin bir dökümü. Polygon, Solana, Polkadot, Aave Protokol, Binance Chain, ADA, Ethereum, startuplara odaklanan tech hub'lar ve ortak çalışma alanları, gizlilik fonları ve girişimleri, kadın ve azınlık fonları girişimleri, yerel elçiler, düşünce liderleri, podcast sunucuları, medya yayınları ve gazeteciler, pazarlama ajansları, kripto blok zinciri ekosisteminin dışındaki MVP aşamasındaki startuplara odaklanan diğer inkübatörler ve hızlandırıcılar, hibe verenler ve geliştirme akademileri. Arkadaşlar, bu bölümde ortaklık sağlamaya çalıştıkları şirketlerin hiçbirinin altının boş olmadığını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Bu da vizyonlarının ne kadar yüksek olduğunu zaten bize gösteriyor. Şöyle bir özet geçelim. Görselde gördüğünüz gibi tüm kategoriler altında tüm başlıklar mevcut. Çok detaylı bir program ve nihai hedefleri kesinlikle projeleri kuluçkadan olgunluğa eriştirip başarılı birer dijital ürün haline getirmek. Bunu başarmaları çok önemli çünkü başarılı olan her üçünden biz yatırımcılar, Launchpool Labs, Alphabet ve ortakları yani 3. ortaklarda kazançlı çıkacak. An itibariyle Launchpool token'ın fiyatı $2.98. Biz bu fiyatı alım için çok iyi bir yer olarak görüyoruz. Neden? Bu kadar iyi bir projenin bugün $27 milyon gibi komik bir market hacmine sahip olması, proje 10x yaptığında "param olsa da ben alsam" dedirtebilir. Fiyat $1'lara kadar inmişti fakat bugün hem piyasaların iyi etkisiyle hem de kendi yaptıkları yeniliklerle güzel bir ivme yakaladı. Tabii piyasanın kısa vadede ne olacağını kimse bilemez ama uzun vadede böyle bir fırlatma rampasının 10x 15x yapmaması için hiçbir sebep gözükmüyor arkadaşlar. İncelememizin sonuna geldik arkadaşlar. Sonuç itibariyle Launchpool Labs, anlaşma sağladıkları şirketlerden anlaşma sağlamak istedikleri şirketlere, Launchpool token'ın işlevselliğinde bir devrim oluşturarak tohum öncesi satış yeniliğinden NFT'lere, süper pop havuzlarından isteğe bağlı token yakımlarına kadar baktığımızda şu aşamada bile çok ciddi potansiyeli olan bir proje olarak görünüyor. Burada söylediğimiz hiçbir şeyin kesinlikle bir yatırım tavsiyesi olmadığını belirterek videomuzu sonlandırıyoruz. Eğer yatırım yapmak isterseniz kendi araştırmanızı daha derinden yapmanızı tavsiye ediyoruz. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.